Şerefsizler. Şerefsizler. Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üzünlüyüm, çok üzünlüyüm. Değerli izleyiciler, vatandaşlarım, Avrupa'da yaşayan insanlarımıza sesleniyorum. Görüyorsunuz, ekmek parası için tabii ki yurt dışına koşturuyoruz. Ekmek parası için, karnımızı doyurmak için, çoluğumuz çocuğumuz için. Maalesef büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. 2025 yılında yaşıyoruz ama işte bu aması çok büyük bir soru taşıyor maalesef. Biraz evvel videoda gördünüz neler oldu neler bitti. Maalesef Türkiye'den gelen ambulansa izin verilmediği için belki de gurbetçimiz ölmeyecekti. Hayatını kaybetmeyecekti. Değerli izleyiciler, hayatını kaybeden gurbetçimize Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başları sağ olur inşallah. Acımız büyük. Maalesef ekmek peşinde koşturuyoruz, yurt dışına gidiyoruz. Geçen de tekrar bir abonem yazdı, gurbetçi demeyin de daha iyi olur Avrupa'da yaşayan vatandaşlar derseniz. Ama ne bileyim ben, değerli izleyiciler, arkadaşlar, 58 yaşındayım. Çocukluğumdan beri hep gurbetçi duyduğum için artık ben de dilim alışmış gurbetçi diyorum. Ve dikkat ederseniz gazetelerde yazdığı zaman Avrupa'da yaşayan Türkler, vatandaşlar demiyor, gurbetçi olarak yazıyorlar. İzin verirseniz bakın neler olmuş, neler bitmiş. Neden yardım gidememiş? Bulgaristan tarafı ne demiş, Türkiye ne demiş? Bu kısa haberde birkaç dakikanızı alacağım. Size bu haberi iletmek istiyorum. Bulgaristan-Türkiye sınırında kalp krizi geçiren gurbetçi hayatını kaybetti. Türkiye'nin Kapıkule sınır kapısından çıkış yapan gurbetçi, Bulgaristan sınırına gelmeden tampon bölgede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Değerli izleyiciler, inceleme yaptım. Gurbetçimiz Fransa'ya gidecekmiş. Ailesinden beraber yola çıkmış. İzinini yaptıktan sonra Fransa'ya gidecekmiş. Türkiye'de yaz tatilini geçirdikten sonra Avrupa'ya dönüş yoluna çıkan gurbetçi bir vatandaş Edirne'de Kapıkule sınır kapısından çıktıktan sonra fenalaştı. Gurbetçi vatandaşımız Kapıkule ile Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapıları arasında bulunan tampon bölgede yaşanan elim olayda hayatını kaybetti. Olaya tanık olan ve kişiye ilk müdahaleyi yapan bir başka gurbetçi, aile yardımın çok geç geldiğini ifade etti. Olay 26 Ağustos geçen hafta oluyor değerli izleyiciler. Çarşamba günü sabah 6 sıralarında meydana geldi. Yaşananları sılayolu.com'a anlatan Sabit Baran ve eşi Bulgaristan'a giriş yapmak için sıra beklerken gelen çığlıklar üzerine olay yerine gittiklerini anlattı. Baran yaşadıklarını şu şekilde ifade etti. Kapıkule'den çıkış işlemlerimizi yapmıştık. Bulgaristan tarafına geçmek için sıra beklerken bir çığlık duyduk. Yanımıza yakın bir noktada bir vatandaşımız fenalaşmıştı. Eşim sağlık personeli olduğu için hemen müdahaleye başladı ve kalp masajı yaptı. Bulgar polisine acil bir durumun olduğunu, ambulansın geçişine izin verilmesi gerektiğini söyledik ama yardımcı olmadılar dedi. Maalesef yardımcı olmamışlar. Baran sözlerine şu şekilde devam etti.
Hastayı Türkiye tarafına kendi imkanlarımızla götürmemiz gerektiğini söyledi. Yaklaşık 15 dakika sonra Türkiye tarafından bir ambulans geldi fakat prosedür nedeniyle ara bölgeye alınmadı. Daha sonra karşı tarafta Türkiye yönüne giden başka bir ambulansın olduğunu gördük. Daha sonra ambulans yanımıza geldi. Kalp masajı cihazı talep ettik ancak o ana kadar çok vakit kaybedilmişti ve eşim hastanın yaşamını yitirdiğini söyledi. Sınır kapısında ambulans olmaması kabul edilemez. Değerli izleyiciler, hele ve hele Kapıkule ve Bulgaristan Andrevo sınır kapısından milyonlarca gurbetçimiz geçiyor ve kendi insanları da geçiyor. Yani Bulgaristan vatandaşları da geçiyor. Onlar da kalp krizi geçirebilir. Baran yaşanan olayın büyük bir eksikliği gözler önüne serdiğini belirterek, yılda milyonlarca kişinin geçtiği bu sınır kapısında bir ambulansın bulunmaması, gelen ambulansların da ara bölgeye girememesi kabul edilemez. Aynısına ben de katılıyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulması şart dedi. Gurbetçi vatandaşın Kapıkule sınır kapısında sabah namazını kıldıktan sonra Bulgaristan'a geçiş yapmak için sırada olan ailesine yetişmeye çalışırken koştuğu esnada üzücü olayın gerçekleştiği belirtildi. Kapıkule gümrük yetkililerinden açıklama. Kapıkule sınır kapısında görevli olan yetkili bir kişi tarafından sılayolu.com'a yapılan açıklamada hayatını kaybeden gurbetçinin araçla sabahleyin 04.15'te Kapıkule gümrük sahasına giriş yaptığı, saat 05.16'da Bulgar gümrük sahasına geçiş yaptığı. Değerli izleyiciler, zaten her yer kamera. Kim ne yaptı, nereden geçti, ne zaman geçti hepsi detaylı bakılabilir yani sonradan. Bu sahada bulunan bekleme alanında fenalaşması üzerine eşi ve orada bulunan diğer gurbetçiler tarafından Bulgar gümrük yetkililerinden yardım talebinde bulunulduğu belirtildi. Yetkili Türkiye tarafından da ambulans talebinde bulunulduğunu belirtirken 22 AAR 351 plakalı ambulansın tampon bölgeye gittiğini ve burada bekledikten sonra geri geldiğini belirtti. CCTV kamera kayıtlarında yapılan incelemede ambulans saat 06.11 Kapıkule Edirne sınır sahasına giriş yaparak saat 06.13 tampon bölge geçtiği ve saat 06.34'e kadar bu bölgede bekledikten sonra Türkiye topraklarına geri döndüğü belirtildi. Ne demiş o, ne olmuş oluyor arkadaşlar? 6.13'ten 34'e kadar beklemiş, 21 dakika beklemiş. Biz burada dakikaları düşünüyoruz. Aslında birisi kalp krizi geçirdiği zaman bunu çok kişi bilir. Saniyeler önemli. Değil dakika, saniyeler önemli. Gümrük yetkilisi kalp krizi geçiren vatandaşımızın Bulgaristan'dan gelen ambulans ile Bulgaristan Svilingrad'da bulunan devlet hastanesine götürülmüştür. Vatandaşımızın orada hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılmıştır dedi. Değerli izleyiciler, özür dilerim böyle üzücü haber yapmak zorunda kaldığım için. Dün çok düşündüm. Dün hatta yapacaktım, çok düşündüm. Üzücü haber artık içimden gelmiyor. Gerçekten. Çok üzülüyorum. Yani kendim üzüldüğüm için yani böyle konularda rahatsızlık çektiğim için böyle videolar yapmak istemiyorum ama dün yoğun yorumlar geldi. Hatta özelden mesajlar geldi. Instagram'dan yazan oldu, Facebook'tan yazan oldu, WhatsApp'tan yazan oldu. Abi bunu bildirirsen iyi olur kardeşim. Sen YouTuber, haber videoları yapıyorsun. Böyle haberleri de bildirmen senin görevindir. Biliyoruz, olayımız acı. Tekrar çok özür dilerim böyle üzücü haber size verdiğim için. Hepimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybeden gurbetçi
Artık bilmiyorum, abim mi kardeşim mi, değerli vatandaşımıza Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun, nur içinde yatsın. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Biliyorum haberi beğenmediniz. Ama gönlünüz istiyorsa tabii ki bir like verebilirsiniz emeğime karşılık. Bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz tabii ki abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Yeni gelen abonelere şimdiden hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Ben boşuna demiyorum. Sağlık, sağlık en mühimi değerli izleyiciler. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.